1942 yılında Balıkesir'de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Lise öğrenimimden sonra hukuk fakültesine bir süre devam ettim. Fakat hukuk fakültesine devam ettiğimde Ankara Radyosu'ndaki görevim part-time dediğimiz türden yarı zamanlı olarak devam ediyordu. Çocuk saatinde görev alıyordum. Bunlara ek olarak bir de her hafta yayınlanan Ansiklopediden Sayfalar diye bir program vardı. Bir hafta onu ben hazırlardım, bir hafta abim hazırlardı, Süreyya Arın. Böylece ilk kitle iletişim araçlarıyla tanışmamız radyo aracılığıyla olmuştu. Bu yaptığımız programları dinlemiş Öğretici Filmler Merkezi'ndeki yetkililer bir gün bize telefonla ulaştılar. Senarist olmamızı önerdiler bizim, film senaristi olmamızı. Bana çok cazip geldi bu. Ben kabul ettim ve gittim, kendileriyle görüştüm. Dediler ki ilk orta ve lise öğrencilerine yönelik öğretici filmler hazırlar bu merkez. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir merkez. Burada senaryo yazarı olarak görev alır mısınız dediler. Ben heyecan duydum, hay hay dedim. Ben dedim seve seve bu işi yaparım. Bana bir takım kaynaklar verdiler, yapılan örnekleri gösterdiler. O kaynakları okudum. Ondan sonra yapılan örnekleri seyrettim. Ve ilk senaryomu yazdım, Trafik Emniyeti. Ondan sonra çok beğendiler bunu. Dediler ki, bunun yönetmenini biz bulamadık, sen yönetir misin dediler. Ben film yönetmeyi bilmem dedim, nasıl yönetilir film? Canım kolay dediler, Kanada'dan bir kameraman arkadaşımız geldi. Orada kurs gördü 6 aylık, o da sana yardım eder dediler. Ve 1964 yılında ilk filmimi yönetmiş oldum. Bu Trafik Emniyeti adını taşıyordu. Ben hep şey derim, sinema, film, belgesel film, bilimle sanatın kesiştiği yerde bulunur, yer alır. Demek ki bilimle sanatın kesiştiği noktada bu benim 35. yılım diyebilirim rahatlıkla. Sonra hukuk fakültesine devam etmekten vazgeçtim. Çünkü bu iş çok cazip geldi bana. Sinema, televizyon işi. O sırada rahmetli abim Süreyya Arın Amerika'nın Sesi'nden bir davet almış ve başkent Washington'a gitmişti. O bana bir çağrıda bulundu. Gel dedi. Türkiye'ye televizyon gelecek yakında. Burada televizyon eğitimini gör dedi. Formal bir eğitim al dedi. Ve beni yanına aldırttı. Okula devam ederken bir yandan da Capitol Film laboratuvarlarında çalıştım. Daha sonra Amerika'nın Sesi Radyosu'nda mütercim spiker ve röportajcı olarak görev aldım. Bu arada Türkiye'de televizyon yayınları başlamıştı ve televizyon yayınları başladıktan sonra da TRT'nin Washington muhabirliğini yaptım. Birçok haber geçtim Türkiye'ye ama unutamadığım, beni en çok etkileyen haber insanoğlunun aya ayak basması haberiydi. 1969 yılında bir sıcak Temmuz gününde insanoğlunun aya ayak basışını bütün Türkiye benim sesimden dinlemiştir. Bunu tabii hayatımın sonuna kadar unutamayacağım, o heyecanı.
Daha sonra Türkiye'ye geldim 1973 yılında. Amacım bildiklerimi, öğrendiklerimi, birikimimi genç kuşaklara aktarmaktı. Çünkü gerçekten bu alanda yetiştirilmesi gereken yüzlerce, binlerce genç sırada bekliyordu. Ve hiç düşünmeden üniversiteye başvurumu yaptım. Ankara Üniversitesi'ne. Ve başvurumdan kısa bir süre sonra Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı Basın Yayın Yüksekokulu'nda 74 yılında göreve başladım. 10 yıl süreyle orada tam zamanlı hocalık yaptım. ...1970'li yılların başında yapmaya başladığım Anadolu Uygarlıklarından İzler dizisini öğrencilerimle gerçekleştirdim. Ve daha sonra diğer filmlerimde de onlardan büyük ölçüde yararlandım. Onları üretim içinde eğitmeye çalıştım. Nesli Çölgeçen, Yalçın Yelence, Cemali Karman, Kemal Sevimli gibi birçok ünlü isimler, sinemacılar, televizyoncular, yönetmenler benim eski öğrencilerim, asistanlarım ve üretim içinde, eğitim programı içinde yetişmiş olanlardır. Daha birçok öğrencim televizyonlarda, sinema alanında şu anda görev yapıyorlar. ...64'ten bu yana yaklaşık 50 tane belgesel film ürettim. 35 yılda. Bunlardan birçoğu çeşitli ödüller kazandı. Ulusal ve uluslararası ödüller. Bunlar arasında örneğin Safranbolu'da Zaman filmi 1977 yılında Antalya Film Şenliği'nde Altın Portakal ödülü aldı. Sonra 1978 yılında Urartu'nun İki Mevsimi adlı filmim Sedat Simavi Vakfı Kitle Haberleşmesi büyük ödülünü kazandı. Safranbolu'da Zamanın paha biçilmez bir armağanıdır bazı evlerdeki havuzlu salonlar. 1979 yılında Tahtacı Fatma adlı belgesel filmim 3. Uluslararası Balkan Film Şenliği'nde en iyi belgesel ödülünü aldı. Bu film ayrıca Antalya Film Festivali'nde aynı yıl, yani 1979 yılında en iyi belgesel film ödülünü aldı. Altın Portakal ödülü aldı. Ondan sonra yine aynı yıl Tahtacı Fatma adlı bu film Uluslararası Şam Film Festivali'nde Gümüş Kılıç ödülü kazandı. ...1983 yılında yine Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu, ki bugünkü adıyla İletişim Fakültesi, öğrencilerinin katılımıyla Kula'da 3 Gün adlı bir belgesel daha gerçekleştirdim. Kula'da 3 Gün adlı bu belgesel 1983 yılında Antalya Altın Portakal belgesel film ödülünü aldı. ...1985 yılında Kapalı Çarşıda 40.000 Adım adlı belgesel filmim Uluslararası Viyana Filmleri Yarışması'nda jüri özel ödülünü aldı.
Sonra 1988 yılında Mimar Sinan'ın ölümünün 400. yıl dönümü vesilesiyle çektiğim 6 bölümden oluşan Dünya Durdukça Mimar Sinan adlı belgesel filmim. Lozan Uluslararası Mimari ve Şehircilik Filmleri Yarışması jüri özel ödülünü kazandı 1989 yılında. Aynı film 1990 yılında, yani Dünya Durdukça Mimar Sinan filmi 1990 yılında Bordo Uluslararası Şehir Planlaması ve Mimari Filmler Yarışması'nda Avrupa Konseyi özel ödülünü aldı. Ve yine 1990 yılında Dünya Durdukça Mimar Sinan filmim UNESCO Uluslararası Sanat Filmleri Yarışması'nda mimarlık ödülünü aldı. ...1998 yılında İFSAK bana yılın sinema ödülünü verdi. 1998 yılında da Türkiye Sinema ve Audiovizüel Kültür Vakfı olan TÜRSAK ve Tarih Vakfı ortaklaşa bana 1998 yılı emek ödülünü layık gördüler. Belgesel sinema benim hayat tarzım, hayat biçimim. Onun için onun dışında başka bir şey düşünemiyorum ben. Her fırsatta yeni bir belgesel ürün ortaya çıkarmaya çalışıyorum. En son yaptığım belgesel Denktaş'ın Fotoğrafları adını taşıyor. Belgesel adı altında her türlü film gösteriliyor şimdi. Sanatsal kaygı ya çok veya hiç yok veya tam tersi. Onun için bu ikisini çok iyi ayarlamak lazım. Çok iyi dengelemek lazım. Ben filmlerimi yaparken bu iki unsuru sürekli dengelemeye çalışan bir insanım. Ne sanatsal yönünü fazla öne çıkarmaya çalışırım ne de bilimsel yönünü. İkisini birbirine katık ederek, mecz ederek, birleştirerek, kaynaştırarak eserlerimi yapmaya çalışıyorum.